dostlar. Fırtınada kaçıncı gün bilmiyorum. Sanırım 4 ya da 5. Çıkmaya cesaretim yok. Size göstermek istiyorum bu fırtınayı, dalgaların durumunu. Öncelikle belirteyim. Windy isimli uygulamada 4 bufor olduğu görülüyor rüzgarın, fırtınanın. Siz bir söyleyin, bu fırtınada Marine Boat Sambalong'la 100 beygir bir motorla çıkılabilir mi? Lütfen fikrinizi yazın. Ben de ona göre hareket edeyim. İkinci bölümde izlediniz mi bilmiyorum. Birol Bey'e sormuşum. Ben de sizler gibi sonradan izlerken fark ettim bu soruyu sorduğumu. Ben nasıl bir havada çıkmalıyım diye sormuşum. Cesaretim yok, korkuyorum demişim. Ve kendisi bana dalga varsa çık ama rüzgar ve dalga birlikteyse çıkma gibi bir cümle kurmuş. Şimdi hem rüzgar çok fazla hem dalga çok fazla. Köpükleri oldukça yüksek ve yoğun. Çıkmalı mıyım? Çıkmamalı mıyım? Epey gezi dalga var. Köpükler az. ...2500 devirle. Soldaki iskeledeki burnu açmayı planlıyorum. O burnu açarsak denizin o kısmının düzgün olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. Funda'yla gün batımını denizde izlemek istedim. Beni kırmadı ama bakalım neler olacak. Şu anda sesimi Funda duymuyor. Ama açıkçası ürküyorum. Ürktüğümden onun haberi yok. Dalgalar çok yüksek. Epey bir dalga aşarak burnu döndük. Geldik. İçeceklerimizi içtik. Gün batarken Funda'yla yavaş yavaş çapa almaya karar verdik. Çünkü deniz burada da bozmaya başladı. En güzeli yavaş yavaş yol almak ve bugün de anılarımızın sayfasına yazdırmak. Güneşle birlikte günü de ardımızda bırakıyoruz. Deniz berbat bozdu. Yaklaşık 10 dakikalık mesafemiz var. Onun için devri arttırdım. Korkunç. Bunda korkulu gözlerle yüzüyor. Ben de çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Yansıtmamaya çalışıyorum Funda'yı ama ödüm patlamak üzere.
Adam onun için sonsuza gidiyormuş. Adam gitti valla. Bağırdı bile belki. Böyle yerler vardı ya. Görüntülerde izlemişsinizdir. Acayip fırtına var bizim orada. Bu nedenle bugün Cunda'ya geldik. Ailece Cunda sokaklarında dolaşıyoruz. Neydi? Adap çorbacı mıydı çocuklar? Şimdi oraya gidiyoruz. Oranın biz yemeklerini çok beğeniyoruz. Hemen belirtelim. Eğer orada çorba içecekseniz size önerim mutlaka yarım çorba içmeniz. Çünkü çok doyurucudur. Başka bir şey yiyemezsiniz. Ve önünde sıra beklemeye hazır olun. Zannediyorum soldaydı. Aha, boş masa var. Oraya ait değil mi? Funda o başka. Cunda kafe. Evet. Hemen soralım. Cunda Adab'a oturduk. Menüye bakıyoruz şimdi. Güzel şeyler var burada. Ege otlarından hoş zeytinyağlıları tavsiye ederim. Bana bir saniye müsaade edin efendim. Adap'ta yemeğimizi yedik. Çocuklarım orada çekim yapmama izin vermediği için sizlerle paylaşamadım. Ve Cunda'da deniz kenarındayız. Tabii gönül isterdi ki buraya teknemizle gelelim. Araçla değil. Bütün denizi, geçerken küçük adacıkları sizlerle paylaşalım. Sanırım ufuk çizgisinden sallantının ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Dalgaların boyunun. Yapacak bir şey yok. Çıkmak zorundayım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum kendime cesaret vermek, cesaret aşılamak için. Görüyorsunuz bir şey olmuyor yani. Sallanıyoruz sadece. Ufuk Körfezi böyle bir yer. Senenin 2-3 ayı, yani okulların tatil olduğu dönem, burada sezon. Okulların açılmasına 1-2 gün kala, aman tanrım, herkes böyle kıyametten kaçar gibi kaçıyor, mecburen evlerine dönüyor. Bu yıl işte neyse ki pandemi yüzünden burada insanlar gitmediler. Birçok aile kışı burada geçirdi. Zaten okullar da kapalıydı. Çocukları olanlar dahi kış boyunca evindeydi. Doğalgaz henüz buralara gelmedi. İskele Mahallesi'ne kadar gelmiş durumda. Akçay'da da o Zeytinli Rock Festivali'nin olduğu yerler var. Oralara kadar gelmiş durumda. Merkeze gelmiş değil. Doğalgaz gelince zannediyorum daha çok aile bütün seneyi burada geçirmeye başlayacaktır. Normalde niyetim bu yıl çocuklarım İstanbul'a döndükten sonra Eylül ayını burada geçirmekti. Birçok arkadaşımı davet ettim. Gerek Samsun'dan çocukluk arkadaşlarım 2 kişi. Gerek birlikte çalıştığım yönetmenim sevgili Kadir. Kadir abi diyorum ben ona. Ama yaşıtlarım hep Kadir diye hitap ederler. Kadir abiyi davet ettim. Eylül'de birkaç hafta kalmak istiyorum. Balık tutmak istiyorum buradan komşularımla, Şahin abilerimle. Bakalım, umuyorum planladığım gibi gider. Umarım sıkılmam. Bu yıl tekneye doymak istiyorum ama
büyük bir ihtimalle konuklarımı uğurladıktan sonra ben de çok durmam. Bakın size dışarıyı göstereyim. İyi ki çıkmışım diyorum şu anda ama bilmiyorum. Tabii şu an 3 bufor. Saat 4 civarı. 4 bufora çıkacak rüzgar. Ya buna 3 bufor demeye de inanamıyorum gerçi. Çünkü günlerdir biliyorsunuz fırtına vardı burada. Birkaç dakika önce paylaştım videolarını. Onda da 3 bufor diyordu ama köpükler daha fazlaydı, dalgalar daha fazlaydı. Keşke bu konuda biraz daha bilgili olsam. Bunu araştırmak zorunda olduğumu hissediyorum. Bir bilen varsa benimle paylaşsın ne olur. Yani rüzgar ve köpüğün fazla yahut azalmış olması buforu değiştirir mi? Büyük bir ihtimalle artırır ama düşürmez. Ben bu dalgada rahatlıkla dönebilmeliyim. Sevgili dostlar, anlattım mı bilmiyorum. Geçtiğimiz gün, elimle de kapattım. Bana kızacaksınız biliyorum görüntüleri izlerken. Geçtiğimiz gün Funda ile gün batımını bu köşeyi burnu döndükten sonra suda geçirmek istedik. Orada güneşi batırmak istedik. Funda ön sezileriyle bu deniz daha da bozacak, gidelim dedi ve ona uydum. Motoru çalıştırdık, provayı çevirdik evimize doğru. Dostlar inanamazsınız, bir motor yat. Bende var 100 beygir ki yeni kalkıyorum. Dolayısıyla 100 beygirin tam gücünü kullanmıyorum. 1500 devir belki. Bir motor yat, abartısız söylüyorum, en az 7-8 bin devirle iskelemden bir geçti. Son anda fark ettim ve hemen provayı onun dalgalarına kırdım. Burada iskelede kayıtlı bir motor yat. Ne kadar sövdüğümü anlatamam ama tahmin edebilirsiniz. Senin yanında 6 metre bir tekne var. Sen 12 metresin. Dalgalarla mücadele eden bir tekne. Ve insanlık dışı. Biraz insaflı olur insan. Yani bunun eğitimini liman başkanlıklarında bile veriyorlar. Hani o denizcilik belgesini almak çok kolay diyorlar ya, ama öncesinde verilen bir saatte eğitimde, ki burada Edremit Liman Başkanlığı da bu eğitimi verdi, hatırlıyorum. İnsan biraz insaflı olur. Bir teknenin yanından geçerken kurallara uygun geçer. Eğer son anda geçtiğini fark etmeseydim, şöyle iskeleme, artık alıştım soluma, iskeleme bakmasaydım o tekne beni alabora edecekti Funda ile birlikte. Ne olur biraz insaf ya. Biraz insaf. Dostlar, fırtınalı bölgeyi aşmak üzereyim. Burnu dönüyorum. Umarım sohbetimle sizi sıkmamışımdır. Birazdan çapa atacağım. Dünden önce ikinci bölümü yayınladım. Abone sayım 12-13 arttı. Şu an 190'larda gösterim. Görüyorum, takip ediyorum. Ve çok ilginçtir. Ben bu istatistikleri sizinle paylaşmak istiyorum zamanla. Öğrendikçe ekran fotoğraflarıyla. Dostlar çok ilginç. İzleyicilerimin %90 küsuru abone olmayanlar. Ve bunların %60'ı Türkiye dışında. Ne olur abone olun ve kanalımı destekleyin. Normalde abone olun demeyecektim o ekranda yazan abone ol yazıları dışında. Ama desteğinize ihtiyacım var. Birazdan şurada çapa atacağım ve arkadaşlarımı arayacağım. Türkiye'nin çok değerli bir dergisi Atlas'ta yazı işleri sorumlusu. Eşi sevgili Esra da eski bir gazeteci. Çocukları nedeniyle çalışmaya ara vermiş bir gazeteci. Genç bir insan, yani eski dememe aldanmayın. Onları davet edeceğim tekneye. Tekne gezilerimize birkaç gün ara vermek zorunda kaldık. Çünkü İstanbul'dayım. Aniden akşam İstanbul'a gelmek durumunda kaldım ve bugün çalışıyoruz. Ve bu anı sizinle paylaşmak istedim. Kısaca. Çok güzel uyumuşum. Gözlemlerime göre bugün güzel bir gün olacak.
Erken kalkmayı seviyorum. Hem güneşin doğuşunu görebiliyorum hem de her şeye ayıracak vaktim oluyor. Önce biraz bahçemle ilgileneyim. Oldu galiba. Günaydın dostlar. Dün İstanbul'a gittik, çalıştık. Bugün geldik. Açılacağız, deneyeceğiz. Geçtiğimiz gün 2 arkadaşım alacaktım Bağlarburnu'ndan. Alamamıştım. Bugün deneyeceğim. Yanaşabilirsem. Burası yine her zamanki gibi. Dalgalı. Yapacak bir şey yok. Ayrılık bakalım. Ya şimdi eskiden sahneye çıkarken aynı gün içinde 4. 5. oyunum bile olsa kalbim sıkışırdı. Ya hemen hemen aynı heyecan, aynı korku. Yani korkardım. Heyecan, hani bazıları şeyler, sahne heyecanı olmazsa olmaz filan. Hayır, tamam olmaz da. Benimki galiba korkuydu. Şimdi aynı şeyleri hissediyorum. Korkuyorum ya. Yani korkuyorum. Her seferinde bu korkuyu yaşamaktan da sıkıldım. Baksanıza dostlar, yani müthiş dalgalı. Nasıl gideceğiz? Gidebilecek miyiz acaba? Hakikaten sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Hakikaten yani. Bu körfezin bu durumundan, her seferinde bu korkuyu yaşamaktan artık denize çıkamaz duruma geldim. Var mı bunu bilenler ya? Burayı bilenler. Ben biliyorum aslında. Ben 20 yıldır buradayım. 8-10 yıl galiba ya da 5 yıl, şimdi kafam karıştı. Tekne kullanıyorum, bu hariç. Şuraya baksanıza, gelen dalgaya bakın ya. Galiba yapamayacağım ya, ben dönmek zorunda kalacağım galiba. Oh. Bu ne ya? Şöyle çap almaya çalışalım. Dostlarım, oradan görünüyor mu? Köpükler, dalgalar. Ama çıkma da nereye kadar? Wow. Baldeyi de arttıralım biraz. Şu anda 2900 devreye çıktı. Bunda burada olsaydı çıkmazdı. Beni de çıkartmazdı. Mirzar çalışıyor olmasa şu anda o da beni çıkartmazdı. Hadi bakalım. Kalbim duracak. Ben normalde yüzmeye girip bu yüzden aldım. Yani çıkabilmek için aldım veya kaçabilmek için aldım. Şu an açılıyorum. Provayı ufka çevirdim. Az sonra kamerayı çevireceğim. Şu an kalkmaya cesaret edemiyorum. Ki aman tanrım, aman tanrım. Biraz şey yaptım yine. Karaya döndüm. Birazdan yine ufka çevireceğim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hani benim eskiden seslendirdiğim belgesellerde hep bir heyecan olurdu. İşte balık avı belgesellerinin, özellikle National Geographic'te. Hatırlamıyorum şimdi karakterimin ismini. Mutlaka bir arıza çıkardı. Mutlaka ekip arasında bir tartışma çıkardı. Heyecan olsun diye zannediyorum. Hani size de öyle geliyor olabilir ama ben bu heyecanı gerçekten yaşıyorum. Buraya ne yapmalı bilmiyorum ki. Ne yapmalı bilmiyorum ki.
Windy'ye göre şu an 2 bufor rüzgar var. Valla hani derler ya yersen. Bu 2 bufor falan değil, bu resmen 3. Hatta belki daha fazla. Aman tanrım ya, bu ne mücadele. Saat 3 bufora çıkacak yazıyor. Demek ki bunu katlayacak. Bakalım, dostlarımla kısa bir gezindikten sonra belki erken dönerim. Dostlar, dünkü videoda söz etmiştim. Türkiye'nin çok önemli bir dergisi, Doğa Gezi dergisi, Atlas dergisinin yazı sorumlusu Türker ve eski bir gazeteci, Esra söyleyeyim, eski gazeteciyi açtım. Çocukları nedeniyle mesleğe ara vermiş bir gazeteci olduğundan eski dedim. Dostlara onu ben paylaşmıştım. Şu an onlarla birlikteyiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi onlarla sohbet ederken dedim ki bu güzel insanları dostlarımızla, izleyicilerimize paylaşmamız gerek. Ama size bir sır vereyim. Hala abone olmamışlar. Hala abone olmamışlar Ufuk Körfezi'ne. Bunu da tarihe not düştüm. Şu anda siz izlerken belki kontrol edersiniz. Sadece 143 abonem var. Türker'le Esra ayrı ayrı abone olurlarsa 145 olacak. Bu akşam 145. Tamam. Kesin. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şu anda İçmeler mevkiindeyiz. Hemen kameranın yönünü değiştireyim. Dönüşte bakacağım deniz nasıl. Şu an biraz duruldu. Gizli dalga da yok burada. Sakinleşmeye başladı. Fakat Windy isimli uygulamada 5 bufora kadar çıkacağı ani rüzgarların belirtiliyor. Umarım biz böyle bir şeyle karşılaşmayız. İnsanlar gayet keyfi yerinde. Sahilde yüzüyorlar. Burası çok düzgün. O meşhur Körfez'in diğer yanı gibi değil. Eğer bu taraflarda tatil yapmak isterseniz Körfez'in mutlaka bu yanında, yani Bağlarburnu'ndan döndükten sonra olan kısımda tatil yapmanızı şiddetle öneririm. Denizcilik sorusu. Bu tarafın adı neydi? İskele Harikasın Türker. ve kırmızı ışıkla gösterici. Gece değil mi? Kırmızı ışıkla karşı. Şu anda düşünüyorum. Sancağı sağ tarafa yeşil. Evet, ve yeşil. İskeleye kırmızı. Esra'ya Geçtin soralım. mi? Geçtim. Esra'ya sor. Esra, denizcilik sorusu. Sağ tarafın ismi neydi? İskele. Hayır. Sancak. Biraz iskele yapalım lütfen. Yani sol yapalım. Esra bilemedi Türker. Sınıfta kaldı. Merhaba. Şu gördüğünüz platform var ya dostlar. Yani yüzme platformu. Artık sitelerin, evlerin önüne, sitelerin önüne plastik de olsa iskele yapması ve bu yüzme platformu yapması izne tabi. Sizce de çok saçma değil mi? Bir komisyon karar veriyorlar buna. Eğer site sakinleri denizlerin önü, yani rıhtım böyle kayalıksa bunu kanıtlamak zorundalar. Yani kayalık alanda denize girmek zor olduğu için komisyon toplanarak karar veriyor ve buraya iskele yapılabilir mantığı, iskele yapılabilir izni veriyorlar. Ve bence mantığa çok ters. En nihayetinde plastik bir iskele neden izne tabi olsun ki? Umuyorum bu hatadan yöneticiler döner ve bunu daha tatlı bir kurala bağlamayı başarırlar.